Evet. Sevgili dostlar, artık kış geldi. Ne yapacağız? Bal kabaklarını tatlı yapacağız inşallah. Gücüm yeter de kesebilirsem. Kestim valla. Niye kesemeyeceksin canım ciğerim? Kızım yaşlandım gayrı ya. Ya yaşlandım deyip durma, benim bir şey yapma ya. Ben panik oluyorum yaşlandım dediğimde. Niye ki? Tazeymiş kabak. Bu yılın kabağı. Evet, taze oluyor. Zaten benim aldığım her şey çok iyi ve çok kaliteli olur. Annem bunu kesmeyi başardığında görüşürüz. Hoşça kalın. Evet, biraz zor keseceğim. Dedim ya sana. Biraz zor Elini olacak. kesme de. Olacak dedim. Yardım edeyim mi? Nasıl yardım etmeyi düşünüyorum? Ben bıçağa gücüm yetmiyor da. Fikir olarak edebilirim ama zikir olarak da edebilirim ama kabak olalı böyle işkence çekmedi sevgili dostlar. Tabii tabii. Ben aşçı olalı benim o kadar. Allah Allah, canım hiç kalmamış ya. Sevgili dostlar, gerçekten canım kalmamış. Heh. Öf, çok güzel kokuyor. Evet, bunun kokusuna hayranım. Şimdi Bunun çok güzel dolması oluyor anne. Etle. İçine böyle löp et atıyorlar Konyalılar. evet, biliyorum. Heh. Bunun çok güzel şeyi oluyor bir de anne. Sen biliyor musun? Çorbası, kabak çorbası. Kabak çorbasını hiç yapmadım. Ama bunu Kremalı kabak çorbası yapıyorlar. Çok güzel oluyor. gayret. Şimdi bir tanesinin dışını temizledi. Nasıl temizlendiğini göster. Sonra kestiğimiz getiririz. Küçük bir bıçak alıp geliyorum dostlar. Kesinlikle ne yapamam? Soyamam. Ha, böyle soyacaksın. Evet. Elinize dikkat edin soyarken de. Evet. Elimize dikkat ederek. Sevgili dostlar, biraz kabuğu serttir. Biraz değil, hatta çok serttir. Şöyle bir deneyeceğim bakalım. Evet, oldu. Kalınlıkta ve bu büyüklükte şöyle kesip tepsimize sıralayacağız Allah izin verirse. Niye öyle büyük kestin? Çünkü bu büyük güzel olur. Ha, etli kalın kalın. Ben bu tatlıyı çok seviyorum. Ben de çok seviyorum. Bakın bu şekilde yerleştiriyoruz. Şimdi şöyle güzelce temizleyeceğim. Peki o bıçakla, ekmek bıçağıyla niye Ya temizliyorsun? elime bu geçti, bundan temizliyorum. Ha, özel bir şey yok. Hayır. Peki. Dostlar, ortalama kabağımız 2 kilo. Ölçmedim ama göz kararı olarak 2 kilo diyorum ben. Biz buna 1 kilo şeker koyacağız. Şimdi bir bardak koyduk. 2 bardak. 4 bardak 1 kilo geliyor sevgili dostlar. Bardak. Tepsimizden şu 3 tanesi fazla geldi sevgili dostlar. Ama bu sulandığında arası açılacaktır. Küçülecektir. İşte biz de o zaman bunları buraya yerleştireceğiz. Onun için şöyle üzerine koyayım şimdi. Sabaha kadar. Evet, sabaha kadar sulanır. Sulandığında çekilir. Çekildiğinde de bunlar da sığar onun yanına. İşte böylece azıcık daha koyayım. Tamam, 1 kilo Şeker koydum. şeker koydum. Sabah görüşürüz. Ağzını kapatacağım. Sabahleyin görüşürüz sulandığında. Bu böyle kendi suyuna sulanacak ve pişireceğiz. Peki. Şimdi ağzını kapatıyorum. Tam da
Ona göre o. Harika. Nazar. Evet. Nazar demiş şeker. Parmağımı çok pis kestim. Geçmiş olsun. Sağ ol. Tamam. Sabah görüşürüz. Sabahleyin görüşürüz dostlar. Sevgili dostlar bakın kapağını açtım. Nasıl cıbır cıbır sulanmış. Aşırı sulanmış. Evet gördünüz mü? Şimdi bunu tencereye yerleştireceğim. Güzelce ne? Şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Burada pişireceğiz iyicene. Ondan sonra da fırına süreceğiz sevgili dostlar. Eğer tencerede pişirmezsek fırında olmuyor. Püf noktası bu. Evet. Maalesef fırında güzel olmuyor. Ve pişme süresi de çok uzun sürüyor. Uzun sürdüğü gibi suyunu çekmiyor. Bu sefer de kuru kuru bir şey oluyor. Düdüklüde de ilk defa deneyeceğim sevgili dostlar. Sizinle beraber göreceğiz bakalım nasıl olduğunu. Düdüklü de kabak tatlısı. Evet. Göreceğiz bakalım. Şöyle bir Kaç dakika pişireceksin? 45 dakika bir pişirelim bakalım. Gene böyle mümkün olduğu kadar sıralayarak koyalım. Düz tencere olarak mı kullanacaksın? Düdüklü tencere gibi mi kullanacaksın bunu? Düdüklü tencere gibi kullanacağım bakalım. Ha, düdüklü tencere olarak kullan. Eğer düdüklü tencere gibi şey yetmezsek, kullanmazsak çok pişmesi lazım. Göreceğiz bakalım sevgili dostlar. Şimdi bakın çok suyu çıktı sevgili dostlar. Çok. Şekerini de. Evet, şekerini böyle sıyırarak tenceremize koyalım. Bakın nasıl üstünü bastı suyu. Demek ki eşdeğer olmuş kendine. İsteyen tepsiye koymadan tencerede de ne yapabilir? Şekere yatırabilir. Yani illa tepsiye koymanın gerekmiyor. Ama ben size göstermek için bakın nasıl üstünü basıyor yani suyu. Bu suyunu çekene kadar biraz pişirelim. İşte tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. 5 dakika pişirdim. Açalım bakalım nasıl pişmiş. Bence çok güzel pişmiş. Eline cırt diye soktun. Yanmadı mı o eli? Niye yansın? Sanki içine mi batırdım? Bakın şöyle bir kontrol edelim. Pişmiş. Sevgili dostlar, eğer bunu biz normala koysaydık 2 saatte zor pişecekti. Şimdi tepsiye dizeceğiz. Ve suyunu birazcık koyulaşana kadar kaynatmaya bırakacağız. Bakın sevgili dostlar, harika pişmişler. Şimdi böyle güzel güzel alıp yerleştireceğiz. Küçülmüşler. Akşam nasıl koca kocalardı. Küçük küçük kalmışlar. Olunca suyunu çekmedi. Suyunu da ne yapacağız? Bunu daha fırına vereceğiz biz. Tahinle, cevizle harika oluyor sevgili dostlar. Ben çok seviyorum. Sevgili dostlar, isteyen bu şekilde bile tüketebilir. Harika oldu. Çok güzel pişti. 25 dakika yeterliymiş sevgili dostlar. Şimdiye kadar baştan mı alıyor? Yok anne, şimdiye kadar da kaldı. Pardon. Şimdiye kadar boş yere tüp yakmışım. Düdüklüde harika pişiyor. Hem de 25 dakikada. Bakın nasıl güzel piştiler. İsteyen hemen bu şekliyle servis Parçaladın, parçaladın. Hayır, parçalamıyorum be kızım. Bastırıyor. Şöyle bak, gösteriyorum. Şimdi bakın bu kadarcık şerbeti kaldı. Ben bunu 2 dakika bir 5 dakika kaynatacağım ocakta. Üzerine döküp fırına süreceğim. Ama isteyen sürmeyebilir. Fırında daha bir güzel oluyor dostlar. Şimdi bunu ocağa koyup birazcık kaynatacağım. Fırına süreceğim. Ben daha önceden düşünemedim. Bir tane tarçın atarsanız gerçekten mükemmel oluyor. Ben 2 tane de karanfil atacağım. Bakın sevgili dostlar, fırına sürdük. Şöyle birazcık bekleyecek. Kaç dakika beklettiğimi, yani pişirdiğimi size söyleyeceğim sevgili dostlar. Kontrol edeceğim. Hoşça kalın. Bakın sevgili dostlar,
Harika olmuş. Şimdi biraz daha soğuyunca bakın sertleşmiş, hafif kabuk tutmuş yüzleri. Yandı. dakika. Sonunda yanmayı başladı. Hayır yanmadım ya. Niye yanayım ya? Tamam hadi bakayım. Şimdi biraz çekildikten sonra, soğuduktan sonra servisini yapacağız sevgili dostlar. Biraz soğumasını bekleyelim. Dostlar harika pişmiş. Şöyle. Suyun da harika çekmiş. Of. Ben bayıldım, bayıldım, bayıldım. İnşallah sizin yaptıklarınız da böyle güzel olur. Ve güzel bir şekilde yersiniz. Suyu da tam olmuş. Öyle inanılmaz harika, tam kıvamında olmuş sevgili dostlar. Sıvı da bu. Evet. Kalan da bu kadar. Yalnız şurada bir düzeltme yapacağım. Sevgili dostlar benim eğer ile biraz şeyim var. Sırası sırasına olmasına karşı evet bakın harika oldu. Ben bir şey söyleyeyim mi? Annem bunun yarısını yedi neredeyse ha. Ama çok güzel olmuş. Ben bayıldım. Geldi gitti yedi.